Şöyle bir düşünün. Gördüğünüz, dokunduğunuz, bildiğiniz her şeyin ama her şeyin tek bir kökenden geldiğini. Soluduğunuz havadan tutun da en uzaktaki yıldızlara kadar her şeyin. İnanılmaz değil mi? İşte yaklaşık 2500 yıl önce Anadolu topraklarında yaşamış bir düşünür tam da bunu iddia etti. Gelin, evrenin sırrını yanı başımızdaki havada bulan Anaximenes'in o şaşırtıcı derecede modern dünyasına birlikte dalalım. Ne kadar güçlü ve şiirsel bir söz değil mi? Yani diyor ki, bizi hayatta tutan ruhumuz aslında havanın ta kendisi. Ve aynı hava, devasa bir nefes gibi bütün evreni bir arada tutuyor. Bu cümlenin arkasında aslında evrenin işleyişine dair devrim gibi bir fikir yatıyor. Peki Anaximenes tam olarak neyi kastediyor? İşte bu sözlerin sahibi Anaximenes. O zamanların en canlı, en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Milet'te yaşıyordu. Ve çok önemli bir entelektüel devrimin, yani doğayı efsanelerle değil de akılla ve gözlemle açıklamaya çalışan Milet okulunun son büyük temsilcisiydi. Tabii Anaximenes bu yolculukta yalnız değildi. O adeta bir zincirin üçüncü ve son halkasıydı. Her şeyin sudan geldiğini söyleyen Thales'in başlattığı bir arayıştı bu. Sonra hocası Anaximandros bu fikri bir adım öteye taşıdı ve her şeyin kaynağını Apiron dediği sonsuz, belirsiz bir ilkeye bağladı. Anaximenes ise bu arayışı alıp çok daha somut, çok daha dahiyane bir noktaya getirdi. Peki neydi bu ilk filozofların derdi? Neyi arıyorlardı? Aslında hedefleri çok netti. Doğadaki bu inanılmaz çeşitliliğin, bu kadar farklı şeyin ardında yatan o tek ana maddeyi, yani her şeyin en temel yapı taşını bulmak. Bu, insanlık tarihinin belki de sorulmuş en cesur, en iddialı sorusuydu. İşte felsefe tarihinde bu arayışın adı arke, yani töz ya da ilk ilke. Bu kavram o kadar önemli ki, çünkü milletli düşünürler dünyayı hangi tanrı yarattı diye sormak yerine bu dünya neden yapılmıştır diye sordular. İşte bu basit ama devrimci soru mitolojiden felsefeye ve bilime geçişinde fitilini ateşlemiş oldu. Ve Anaximenes'in o devasa soruya cevabı şaşırtıcı derecede yalın ve basitti: hava. Peki neden hava? Çünkü her yere yayılmıştı, sonsuz gibiydi ve nötrdü. Ama hepsinden önemlisi hava yaşamın ta kendisiydi. Bakın, aldığımız her bir nefes onun teorisinin adeta canlı bir kanıtı gibiydi. Hava hem bizi yaşatan hem de her şeyin içinde olan o görünmez güçtü. Tamam, bir anlığına kabul edelim, her şey havadan yapılıyor. Peki o zaman akla şu soru geliyor. Nasıl oluyor da bu hava katı bir taşa, akışkan bir suya ya da yakıcı bir ateşe dönüşebiliyor? İşte Anaximenes'i bir dahi yapan şey tam da bu soruya getirdiği o müthiş mekanik açıklamada saklı. Hadi, şimdi benimle birlikte çok basit bir şey deneyin. Elinizi şöyle ağzınıza yaklaştırın ve avucunuza doğru sıcak bir şekilde "hah" diye nefes verin. Sıcaklığı hissettiniz değil mi? Güzel. Şimdi de dudaklarınızı büzün ve aynı elinize püf diye üfleyin. Bu defa nasıl? Serin, hatta soğuk. İşte Anaximenes'e göre evrenin bütün sırrı bu basit farkta yatıyordu. İşte o nefesteki sıcaklık ve soğukluk farkı var ya, Anaximenes için evrenin bütün işleyişinin anahtarıydı. Seyrelme ve yoğunlaşma. Yani hava seyrelttiğinde tanecikleri birbirinden uzaklaştığında ısınıyor ve ateşe dönüşüyor. Tam tersi hava yoğunlaştığında, yani sıkıştığında ise soğuyarak adım adım önce rüzgara, sonra buluta, suya, toprağa ve en katı hali olan taşa kadar gidiyor. Fark ettiniz mi? Burada tanrıların bir müdahalesine gerek yok. Tamamen doğal, tamamen mekanik bir süreç bu. Peki, 2500 yıl önce ortaya atılmış bu fikir, bugün bizim için neden hala bu kadar önemli? Aslında Anaximenes'in bize bıraktığı asıl miras, ne söylediğinden çok, bunun nasıl bir mantıkla açıkladığında saklı. İşte bütün mesele bu. O, evrendeki değişimi açıklamak için doğanın kendi içindeki fiziksel bir süreci, yani yoğunlaşma ve seyrelmeyi temel aldı. Bu bilimsel yöntemin en ilkel ama en güçlü adımlarından biriydi. Önce gözlem yap, sonra bir mekanizma öner ve teorini bu mekanizma üzerinden açıkla. Bu slide, onun etkisini harika bir şekilde özetliyor. Gözlemlerine dayanarak teori geliştirmesi, bugün ampirik düşünce dediğimiz şeyin ilk adımları. Maddenin halleri arasındaki geçişi açıklaması modern fiziğin alanına giriyor. Hatta diyebiliriz ki maddenin katı, sıvı, gaz halleri olarak bildiğimiz şeyin ilk sezgisel açıklamasıydı bu. Havanın yoğunlaşarak bulut ve yağmur olmasıyla meteorolojinin, gök cisimlerini de aynı sistemle açıklamasıyla astronominin kapısını araladı.
Anaximenes bize en karmaşık soruların cevaplarının bazen en basit, en bariz yerlerde, belki de sadece bir nefes kadar yakınımızda olabileceğini hatırlatıyor. Şimdi sıra sizde. Bir anlığına milletle bir filozof olduğunuzu hayal edin. Etrafınızdaki her şeyi ama her şeyi açıklayacak o tek ve temel madde, sizin arkeniz ne olur?